Herkese merhabalar, Şehirler sayfasına hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran 2023, ilk kovanımızın durumunu kontrol edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kullandığımız ekipmanları dezenfekte ettikten sonra kovanımızı açacağız. Şimdi geçen hafta kovanımıza bir yeni anarı vermiştik ve bugün de anarımızı kovana salacağız. Kovana salmadan önce de bir çıtalarımızı kontrol edip bal akımının devam edip etmediğine bakacağız. Çünkü geçen hafta yaptığımız kontrolün akşamına yağmurun yağacağını söylemiştik ve o günün akşamı da yağmur yağdı ve bayağı da güzel bir yağmur yağmış. Bu yüzden bir çıtaları kontrol edip bal akımının kesilip kesilmediğine bakacağız. İlk çıtamız geçen haftakiyle aynı dolu bir çıta ama yağmurdan sonra bal akımı kesildiği için çıta komple dolmamış. Sanıyorum ki diğer çıtaların durumu da artık bu şekildedir. Artık herhalde bu saatten sonra yapacak bir şey olacağını pek sanmıyorum. Bundan sonra bal gelir mi onu da bilmiyoruz. Sanıyorum ki diğer çıtalar da aynı şekildedir. Artık bu sene de kısmetimize böyleymiş diyeceğiz ve yapacak bir şey yok diyoruz artık. İkinci çıtamız da tamamı sırlanmış neredeyse. Daha doğrusu aynı. Üçüncü çıtamız da aynı şekilde. Zaten orta çıtalarda da eğer bir dolma varsa bal gelmiştir. Yoksa da zaten çıtalar aynıdır. Dördüncü çıtamızda da kapalı yavrular var ve boşluklarda da herhangi bir bal yok. Yağmurdan sonra da bir nektar kesilmiş. Beşinci çıtamız da aynı şekilde. Dolu bir çıta ama sırlanmamış. Artık bu sene de kısmetimize bu şekilde. Çok güzel bir bal geldi ama yağmurdan sonra dediğimiz gibi artık nektar kesilmiş. Buna da yapacak bir şey yok. Çünkü elimizden gelenin fazlasını yaptık. Arılarımızı güçlendirdik. Çok yoğun bir koloni oluşturduk. Haziran ayında bal akımı geleceği zaman da hava sonbahara döndü. Temmuz ayında da bal akımı geldiğinde güzel bir yağmur yağdı. Artık kısmetimize yapacak bir şey yok. Artık elimizde var olanla idare edeceğiz. Çünkü artık katları da indirmemiz gerekiyor. Hem katlara bakması zorlaşıyor hem de artık balsam yapmamız lazım. Dördüncü kattaki diğer çıtalarımızın durumları da aynı. Yani pek değişen bir şey yok. Bölgedeki çiftçilerle konuştuğumda bu bölgede geç ekimler yapıldığını söylediler. Hani bu saatten sonra bir şey gelir mi de bilemiyorum. Artık balsam yapacağız. Makine geldiğinde ya da Hami abi artık makineyi kendi yapacağını söyledi. Makineyi yaptığında balsamı yapıp artık katlarımızı indireceğiz. Eğer ondan sonra yine bir bal gelirse tekrardan kovana katlarımızı veririz. Çünkü bu saatten sonra gelecek bal eğer dolu gelmezse gelen balı her zaman olduğu gibi arıya bırakacağız. Şimdi dördüncü katta işimiz bitti. Dördüncü katı kenara alıp üçüncü katın kontrolüne geçiyoruz. Şimdi üçüncü katta yaptığımız ilk çıta kontrolünde buradaki nektarlarda da pek değişiklik yok. Buradaki çıtalarda gözüme aynı geldi. O yüzden buradaki çıta kontrolünde daha fazla yapmayacağım. Ve üçüncü katı da kenara alacağım. İkinci katın durumunu kontrol edeceğim. Normalde ikinci katın durumunu kontrol etmeyecektim ama burada gözleri olduğu için ikinci katın bir durumunu kontrol edeceğim. İkinci katta bomboş olan ilk çıtamız bal dolmuş. Böyle bir enteresan bir durum var. Yani normalde arılar üst katı doldurmadan aşağı inmez ama bu sene gerçekten saçma sapan bir işe gidiyor. Şimdi burada bal gördüğüm için diğer çıtalara da bakacağım. Bu sene bütün bildiklerimizi unutacağız gibi gözüküyor. Çünkü bu zamana kadar öğrendiklerimizden daha farklı işler gitmeye başladı. Bu bölgede de bu işler neden böyle gidiyor onu da emin değilim. Şimdi diğer çıtalarımız da bal dolmuş. İkinci çıtamız zaten doluydu ama boşluk olan yerlere de tekrardan nektar gelmiş. Gerçekten çok enteresan bir olay. Şimdi ikinci kattaki durum da biraz stabil olduğu için burayı da hızlı geçiyorum ve ilk katın durumuna geçeceğim. Gördüğünüz gibi arı popülasyonumuz gayet iyi. Şimdi çıkarttığımız çıtayı da kovana verdikten sonra ikinci katımızı kenara alıyoruz. Ana rızgarasını da alıp birinci katın kontrolüne başlayacağız. Ama kontrolü yapmadan önce ana arı kutusunu kovandan çıkartıp kenara koyacağım. Ve çıtaların kontrolünü yaptıktan sonra ana arıyı salacağım. Çıtası ve yanındaki ilk iki çıtada birkaç haftadır hiçbir şekilde yoğunluk yok. Üst katlarımız dolu, arı yoğunluğumuz da var ama niyeyse bu ilk 3 çıtaya arılar hiçbir şekilde yoğunluk göstermiyorlar. Bu sene böyle değişik bir olay yaşıyoruz ve yaşamaya da devam ediyoruz hala. Yani çıtalarımız kabartılmış vaziyette ama arılar buraya gelmiyorlar. Arı yoğunluğu yok diyeceğim ama şu an kovanımızda yoğun bir arı var. Böyle bir enteresan olay yaşıyoruz. Dördüncü çıtamızda da gördüğünüz gibi biraz yoğunluk var ve burada günlük yumurta göremedim. Ana arı da yok zaten. Geçen hafta da yoktu ama geçen hafta yaptığım kontrollerde birkaç tane çıtanın kontrolünü yapmamıştım. Seyretmek isterseniz de linkini yukarıya bırakıyorum. Beşinci çıtamızda yoğun bir çıta. Şimdi burada bir tane boş ana araya beslemesi gördüm ama içi boş olduğu için bize bir problem yaratmayacak. Burada da bir günlük yumurta göremedim. Ana arı da yok. Altıncı çıtam da aynı şekilde. Burada da bir ana arı ibaresi göremiyorum. Günlük yumurta da yok. O yüzden bu çıtayı da kenara bırakıyorum.
7. çıtamız da aynı şekilde. Burada da bir günlük yumurta yok. Ana arı da yok. Şimdi diğer çıtalarımdaki durum da aynı olduğu için bir de yarım şerbetinin altını kontrol edeceğim. Çünkü yarım şerbetinin altı da bayağı yoğun. Burada da herhangi bir sıkıntı görmediğim için şimdi 3. çıtayı kovana yatırıp ana arıyı salmasını gerçekleştireceğim. Şimdi bilen bilir. Ben ana arıyı bu şekilde kovana salıyorum. Çünkü ana arıyı bu şekilde kovana saldığımızda işçi arıların ana arımızı kabul edip etmediklerini bu yöntemle çok rahat şekilde anlayabiliyoruz ve gözlemleyebiliyoruz. O yüzden ben 3 senedir ana arımı bu şekilde kovana veriyorum. Şimdi normalde ana arımız kovanda bir haftadır durduğu için ben ana arıyı direkt kovana salacağım. Ama eğer siz daha kısa sürede ana arıyı salacaksanız önce bu yöntemle işçi arıyı kovana salmanız lazım ki önce içerideki kaç tane işçi arıyı kovana salıp arıların işçi arılara saldırıp saldırmadığına bakmanız gerekiyor. Eğer saldırmıyorlarsa ana arıyı kovana salıp işçi arıların ana arıya nasıl davrandıklarını gözlemlemeniz gerekiyor. Eğer işçi arılar ana arıya saldırıyorlarsa ana arınızı alıp tekrardan kafese koyup kilitleyip birkaç gün daha kovanda bırakmanız gerekiyor. Zaten birkaç günün sonunda ana arınızı kabul etmiş olacaklardır. Benim şu an ana arım bir haftadır kovana durduğu için ben direkt kovana saldım. Zaten ana arının kabul edildiğini biliyorum. Sadece ne olur ne olmaz diye kendimizi sağlam almak için gözlemlerimizi yapıyoruz. Çünkü bir haftalık bir süreçte ana arımız her zaman kabul edilmiş oluyor. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Emin olun bu ufacık şeyler bizim için bayağı bir önemli. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. 2 senede bir bazen bu ana arı kesilme durumlarını yaşıyoruz. Mesela bu durumu 2 sene önce de yaşamıştım. Geçen sene böyle bir sıkıntı yaşamamıştım. 2 sene önce de ana arımı birkaç kere kabul etmişlerdi ve kesmişlerdi. Ama geçen sene ana arımı değiştirdiğimde böyle bir sıkıntı yaşamamıştım. Böyle de bir olaylar da oluyor. Şimdi bugün arıyı çok gözlemlemeyeceğim. Ana arımızı yalıyorlar. İşçi arılar ana arımızı kabul etmişler zaten direkt saygı gösterisinde bulunuyorlar. Etrafında da toplandılar. Ana arımızı yalıyorlar. O yüzden çıtamızı tekrardan kovana geri vereceğiz. Tabii ben bu gözlemi 1-2 dakika boyunca yaptım. Siz de aynı yöntemi yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi kovanımızı kapatacağız ama kovanı kapatmadan önce Vorava ile doğal mücadelemizi yaptıktan sonra kovanımızı kapatacağız. Tabii bunu yaparken de her zaman olduğundan biraz daha az vereceğiz. Çünkü bu aylarda Temmuz aylarında ve Haziran'ın ortası ve Temmuz'un sonlarına doğru biraz kritik zamanlar olduğu için ve ana arımıza şu an yeni olduğu için bunları biraz az vermemiz gerekiyor. Uçucu yağların nasıl yapıldığını seyretmek isterseniz de linkini yukarıya bırakıyorum. Şimdi arılara daha fazla rahatsızlık vermemek için kartları yerleştirip kovanımızı kapatacağız. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.